Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce çimen ellerine sağlık diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmayı ve hype atmayı unutmayın. Dizimizin yeni bölümünde Kızılcık Şerbeti resmen Kaos Şerbeti'ne dönecek. Bu videoda yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri her zamanki gibi tek tek tüm detaylarıyla konuşacağız. İlk olarak Emir ve Çimen cephesinden başlayalım. Son bölümde Emir kendi hayatına son vermek istemişti ve yaşananlar herkesin içini daraltmıştı. Yeni bölümde ise Emir'in bunu yapamadığını göreceğiz. Ancak bu durum her şeyin bir anda düzeleceği anlamına gelmiyor. Tam tersine Emir ve Çimen kendilerini daha büyük bir karmaşanın içinde bulacaklar. İkilinin karakola düştüğünü göreceğiz ve bu süreçte Kıvılcım apar topar kızının yanına koşacak. Zaten Kıvılcım'ın karakterini düşündüğümüzde böyle bir durumda sakin kalmasını beklemek mümkün değil. Kızının adı bir kez daha böylesine ağır bir olayın içine karışmışken Kıvılcım orada herkesten hesap soracak. Özellikle de Emir'den. Kıvılcım'ın Emir'e kızıma bunları yaşatmaya hakkın yok diyerek sert bir şekilde yükleneceğini düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse Kıvılcım burada sonuna kadar haklı. Çünkü daha önce doğa konusunda yaşadığı acılar ve sonrasında kızını kaybetmesi Kıvılcım'ın iç dünyasında zaten kapanmayan yaralar açmıştı. Şimdi aynı karanlığın Çimen'in hayatına bulaştığını görmek onu iyice çileden çıkaracak. Bu yüzden Kıvılcım'ın bu sahnelerde sert ve öfkeli bir tavır takınması hiç şaşırtıcı olmaz. Ama Kaos bununla da sınırlı kalmayacak. O ortama Salkım, Abdullah ve Elif'in gelmesiyle tansiyon iyice yükselecek. Salkım'ın özellikle Çimen'e karşı kullandığı aşağılayıcı sözlerin bardağı taşıracağını düşünüyorum. İşte tam burada Kıvılcım'ın sabrı taşacak ve Salkım'a okkalı bir tokat patlatacak. Açıkçası bu sahne yaşanırsa birçok izleyicinin içine yağı erir. Çünkü Salkım'ın haddini aşan tavırlarına karşı birilerinin net bir duruş göstermesi gerekiyordu. Kıvılcım bunu yapacak kişi olacak. Üstelik olay yalnızca o tokatla kapanmayacak gibi duruyor. Kıvılcım'ın tokadının ardından Elif de devreye girip Kıvılcım'a saldırmak isteyecek. Fakat bu kez Çimen buna izin vermeyecek ve Elif'in saçına yapışarak ortalığı daha da karıştıracak. Yani yeni bölümde gerçekten Kızılcık Şerbeti değil, Kaos Şerbeti izleyeceğiz. Anlattığımız tablo bir aile dramından çok mahalle savaşına dönmüş durumda. Peki bunca olayın ardından Emir ve Çimen ilişkilerine devam edebilirler mi? Asıl önemli sorulardan biri bu. Çünkü ortada yalnızca duygusal bir kriz yok. Emir'in psikolojik olarak ne kadar kırılgan hale geldiğini gördük. Bunun yanında ciddi bir borç batağının içine sürüklendiğini de biliyoruz. Yani Emir'in hayatında yalnızca aşk değil, ayakta kalma meselesi var. Çimen tarafında durum kolay değil. Ailesiyle yaşadığı gerilim, Emir yüzünden girdiği tehlikeli ortamlar ve sürekli artan baskı Çimen'i de yıpratıyor. Buna rağmen bu ilişki tamamen biter mi? Emin değilim. Çünkü dizinin bu noktada ikiliyi tamamen ayırmak yerine daha da zorlayarak sınayacağını düşünüyorum. Devam ederlerse de bu ilişki güllük gülistanlık olmayacak. Her an yeni bir patlamaya açık. Güven sorununun ağır bastığı, ailelerin sürekli müdahil olduğu çok sancılı bir süreç izleyeceğiz. Kısacası Emir ve Çimen'i hiç kolay günler beklemiyor. Gelelim Nursema ile İlhami cephesine. Yeni bölümde Nursema'nın İlhami'nin babası ile ilgili rahatsızlıklarını daha açık bir şekilde dile getirdiğini göreceğiz. Zaten Nursema'nın yaşadıkları dışarıdan bakınca ağır. Yeni evlenmiş bir kadın olarak kendi düzenini kurmak, eşiyle baş başa bir hayat başlatmak istiyor. Ama karşısına çıkan tablo bunun tam tersi. İlhami'nin babasının sürekli onların hayatının merkezinde olması kabul edilebilir gibi değil. Yetmiyor, İlhami gidip kendi yatağına babasına veriyor ve Nursema'yı yer yatağına mahkum ediyor. Bu da yetmezmiş gibi babasının ayaklarını yıkaması için Nursema'dan leğenle su istiyor. Bunlar gerçekten yeni bir evli kadının sineye çekebileceği şeyler değil. Bu yüzden Nursema'nın artık rahatsızlığını açık açık dile getirmesi çok önemli. Hatta bence geç bile kaldı. Açıkçası burada Nursema son derece haklı. Ama asıl mesele İlhami'nin bu duruma nasıl yaklaşacağı. Biz şimdiye kadar İlhami'yi daha anlayışlı, daha makul, Nursema'yı gerçekten mutlu edebilecek bir adam gibi düşünüyorduk. Fakat görünen o ki İlhami Nursema'yı anlamak yerine onu suçlar gibi bir tavırla karşımıza çıkacak. İşte burada büyük bir hayal kırıklığı devreye girecek. Çünkü Nursema'nın ihtiyacı olan şey yargılanmak değil, anlaşılmak.
İlhami ise bunu yapmak yerine sorunu Nursema'nın hassasiyetine bağlarsa bu evliliğin temeli çok erken sarsılır. Ben açıkçası burada hem Nursema'nın hem de seyircinin İlhami konusunda büyük bir yanılgı yaşayacağını düşünüyorum. Biz İlhami'yi Nursema için doğru insan sanıyorduk ama belli ki ciddi biçimde yanılmışız. Aynı yanılgıyı Nursema da yaşayacak. Evliliğin daha başında böylesine temel bir konuda yalnız bırakılması onun içten içe ben doğru bir karar mı verdim diye sorgulamasına neden olacak. Bu yüzden Nursema ile İlhami arasındaki sorunlar günlük tartışmalar olarak kalmayacak. Evliliğin geleceğini belirleyecek kırılma noktalarına dönüşecek. Öte yandan yeni bölümde Asil ile Nursema arasında da ciddi bir yüzleşme göreceğiz. Asil'in Nursema'yı kıskandırmak için yaptığı hamlenin ardından Nursema'nın gidip ondan hesap sorması sürpriz olmaz. Çünkü Nursema her ne kadar kendini frenlemeye çalışsa da Asil'e karşı duygularının tamamen sönmediği çok açık. Asil de bu gerilimi daha da arttıracak şekilde Nursema'ya sert bir karşılık verecek. Yani iki tarafın da duygularını bastırmaya çalıştığı ama bir yandan da birbirlerine karşı boş olmadıkları bir sahne izleyeceğiz gibi duruyor. Tam da bu anlarda İlhami'nin onları görmesi ya da bu konuşmalardan şüphelenmesi çatırdamaya başlayan evliliği daha da zora sokacak. Ben İlhami ile Nursema evliliğinde sorunların, yaşam tarzı farklılıklarının ve duygusal kopukluğun artarak devam edeceğini düşünüyorum. Açıkçası bu gidişle çok geçmeden bu evliliğin sonuna doğru ilerleyeceğiz. Senaristlerin de artık İlhami karakterini yavaş yavaş harcamaya ve Asil ile Nursema hattını daha görünür kılmaya başladıkları çok net. Bu yüzden gelecek bölümlerde Asil ve Nursema arasında artık gerçek bir aşk hikayesinin yazılacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim Nilay cephesine. Yeni bölümde Nilay'ı oldukça karışık duygular bekliyor. Son bölümde Yağız'ın Nilay'ın peşinden ayrılmadığını, onu etkilemek için sürekli yeni hamleler yaptığını görmüştük. Yağız bu süreçte pes etmiyor ve Nilay üzerinde etki kurmak için adım adım ilerliyor. Fakat burada herkesin bildiği temel bir gerçek var. Yağız'ın derdi aşk değil, onun gözü Nilay'ın mal varlığında. Yani yaptığı tüm jestlerin ve sergilediği ilgili tavrın arkasında bambaşka bir hesap var. Buna rağmen Nilay'ın Yağız'dan etkilenmeye başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Nilay çok ağır kayıplar yaşadı, yalnız kaldı ve duygusal olarak da kırılgan bir dönemden geçiyor. Böyle bir anda karşısında ısrarla kendisiyle ilgilenen ve değerli hissettirmeye çalışan birinin olması Nilay'ın kafasını karıştırabilir. Ama tam da burada büyük bir vicdan savaşı yaşayacak. Çünkü Nilay kaybettiği eşi Mustafa'ya ihanet ettiğini düşünecek. İçinde bir yanda yeniden birine yakınlaşmanın verdiği suçluluk, diğer yanda uzun zaman sonra fark edilmenin yarattığı duygusal boşluk olacak. Bu da Nilay'ı yeni bölümde iyice zorlayacak. Yine de ben Yağız karakterinin boşuna diziye dahil edilmediğini düşünüyorum. Bundan dolayı Nilay her ne kadar yanlış yaptığını düşünse de Yağız'la arasında bir yakınlaşma, hatta bir birliktelik görme ihtimalimiz yüksek. Tabi burada asıl soru şu: Yağız istediğini aldıktan sonra Nilay'ı dolandırıp ortadan mı kaybolacak? Yoksa bu süreçte gerçekten Nilay'a karşı bir şeyler hissetmeye başlayıp bambaşka bir yola mı girecek? Şu an için ağır basan ihtimal onun Nilay'ın mal varlığına göz dikmiş olması. Ama dizilerde bazen hesapla başlayan yollar duyguyla devam edebiliyor. Bu yüzden Yağız'ın ilerleyen bölümlerde gerçekten aşka düşüp düşmeyeceği de merak konusu olacak. Kısacası Nilay cephesinde hem duygusal hem de maddi açıdan büyük bir risk var. Bakalım Nilay bu oyunun içinde ne kadar yara alacak? Yağız ne kadar ileri gidecek? Ve bu hikaye sonunda bir aşk hikayesine mi yoksa büyük bir yıkıma mı dönüşecek? Hepsini izleyip göreceğiz.